Çizgi Molası'na hoş geldiniz arkadaşlar. Bu alışveriş videomuzda Edessa'dan gelen Türkçe ciltler, ayrıca Amazon'dan geçen aydan beri yapmış olduğum bazı Türkçe cilt alışverişleri olacak. Ayrıca bazı İngilizce fasiküller de olacak. Son anda bunları da dahil ettim. Dolu dolu bir alışveriş videosu olacağını düşünüyorum. Ayrıca şimdiden ufak bir teaser vereyim. 300 aboneye özel bir çekiliş yapacağız. Batman odaklı sürpriz bir çekiliş olacak. Bu çekilişi kaçırmamak için de şimdiden kanala abone olun, videoyu beğenin. Absolute Batman ciltleri henüz elime ulaşmadı. Bu videoda onlar olmayacak. Büyük ihtimalle bayramdan sonra veya gelecek aya kalacak ama Absolute Batman'le ilgili de bir inceleme çekmeyi düşünüyorum mutlaka. Ve hadi şimdi çizgi romanlara geçelim. Evet, öncelikle Edessa paketimizi açalım. Şöyle kenara alayım. Ayraçlarımız var. Amazing Spider-Man ayraçlarımız. Bundan bence vardı bayağı bir Spider-Gwen'ler birikti. Scotty Young, Örümcek Adam, Hayat Hikayesi, Küçük Canavarlar, X-Men, Cehennem, Inferno, Punisher Sovyet, Yürüyen Ölüler, başka Spider-Man ayraçları daha varmış. Yani arkadaşlar Edessa'dan alışveriş yaptığınızda böyle ayraç seviyorsanız Edessa bol bol gönderiyor size. Güzel. Devam edelim bakalım. Evet. Spider-Man mavi. Yani bu çok övülüyor arkadaşlar. Ben okuma fırsatı bulamamıştım. Jeff Loeb ve Tim Sale. Çizimlere şöyle bir bakarsak. Çok sevilen, böyle tek atımlık okunabilecek duygusal bir örümcek adam hikayesi olduğu söyleniyor. Ben de okumak için sabırsızlanıyorum. Yani sanırım hızlıca biter zaten bunu. Hızlıca okuyup bitecek bir cilde benziyor. Evet, sonunda Spider-Man maviyi de ekledim koleksiyona. Yeni çıkan ciltler aldım arkadaşlar. Mesela Wonder Woman Ölü Dünya. Daniel Warren Johnson'ın yazıp çizdiği bir eser ve çok ilginç çizimleri var. Bunu çok beğenmeyen de var, beğenen de var. Kendim bir incelemek istiyorum. Yeni çıktığı için çizimleri böyle farklı yani. Farklı bir tarz. Belki herkese uymadığı için de olabilir ve kıyamet sonrası bir hikaye olduğunu biliyorum. Çok daha böyle alıştığımız Wonder Woman'dan farklı bir yorum gibi anladım. Hani Black Label hikayesi zaten. Ve umarım beğenirim, bilmiyorum. Bakalım. Wonder Woman Ölü Dünya. YKY Yapı Kredi Yayınları uzun zamandır sessizmiş. Bir yaşam belirtisi vermiş gibi düşünebilirsiniz. Yani Yapı Kredi Yayınlarından ellerindeki karakterler, mesela Superman, DC karakterleri için böyle aktif olmaya devam etmelerini ümit ediyoruz. Mesela bu da Brian Michael Bendis'in yazdığı. Sanırım başlangıcıymış bu yani. İlk cildi gibi düşünebilirsiniz. Ve çizimleri de oldukça güzel. Jim Lee'nin çizimleri var. Başka sanatçıların da var sanırım. Şöyle bir bakalım sadece. Başka böyle gördüğünüz gibi başka sanatçıların da var. Kimlerin varmış mesela? Çok fazla isim yazıyor. Her neyse, yani çok sanatçının işi var. Bunu da inceleriz. Asıl geçen ayın bombası diyebileceğimiz Ultimate Spider-Man. Sonunda ben de alabildim arkadaşlar. Bu epik koleksiyon. 2 cilt bir arada basılmış bir edisyon. Yani çok hızlı gelmeyebilir bu ama çok sevilen bir seri. Alternatif bir örümcek adam hikayesi. 21. yüzyılın örümcek hikayesi diyebiliriz. Bu da Brian Michael Bendis tarafından yazılmış. Mark Bagley tarafından çizilmiş. Arkadaşlar Mark Bagley, yani beğenmedim diyenler oluyor ama yani benim için 90'ların örümcek adam çizleri Mark Bagley'dir. Bayağı da severim. Mesela işte o Carnage hikayesi, Carnage'ın doğuşu hikayesi vesaire okumuşluğum var eskilerden. Ta 90'lar zamanlarından ve çok severim. Burada da farklı bir tarzı var ama gerçekten güzel bir işbirliği. Bendis ve Bagley'nin burada çıkarttıkları iş, yani artık Marvel'ın klasikleri arasında diyebiliriz Ultimate Spider-Man. Ben bunu başlarına okudum aslında. Yani ilk 6 sayısı bayağı bir orijin hikayesiydi. Bakalım geri kalanını da okuyacağım ve bu şekilde Türkçe toplamaya devam edeceğim. Evet, yine çok övülen, yani mutlaka oku dedikleri Silver Surfer Ağıt. Daha önce Silver Surfer'ın alegorisini okumuştum. Evet, gördüğünüz gibi. Güzel yani, çizimler falan çok güzel. Etkileyici bir hikaye benziyor. Bunu da okuyacağız bakalım. Tabii ki Nightwing cilt 1'in incelemesi vardı kanalda. Bu da cilt 2 çıktı. Grayson'ı bitirin. Belki biliyorsunuzdur, Tom Taylor imza gününe gelmişti. Yine Bruno Redondo'nun güzel çizgileri var. Güzel renklendirilmiş, renkli bir cilt. Bakalım bu hikayede nereye gidecek? Çok merak ediyorum. Sanırım Flash da varmış yani. Bunun varyant kapağında görünüyordu zaten Flash. Bakayım, evet.
Hadi bakalım. Edesa bu kadardı. Şimdi Amazon'dan almış olduğum geçen aydan itibaren bazı ciltler, daha önce göstermediğim Justice, Alex Ross'un çizdiği unutulmaz bir eser. Sanatsal açıdan muazzam zaten. Bazı sayfaları size göstereyim. Şöyle güzel panelleri bulmaya çalışıyorum. Yani böyle gördüğünüz gibi böyle sinematik Shazam var mesela. Çok fazla DC karakteri var. Okudum arkadaşlar bunu ama şimdi çok fazla bahsetmek istemiyorum. Bunu okuduklarım, neler okudum serisinde vlog olarak paylaştığım seride sizlerle düşüncelerimi paylaşırım. Burada ne oluyor? Superman neden Batman'e vuruyor? Çenesini mi kırıyor? Okuyup öğrenin. Ya da kanalı takip edin. Gerçekten çok iyi. Superman klanı dağıtıyor. Bu cildi hiç alacağım yoktu arkadaşlar. Yani ben aslında Superman çok takip eden, seven birisi değilim. Ancak eski ismiyle Komik Genç, şimdiki adıyla Comic Corner sanırım yeni kanalı. Yani yeni ismiyle. Komik Genç arkadaşımızın tavsiye ettiği, çok sevdiği bir hikayeymiş. Yani böyle gördüğünüz gibi biraz çizimler sanki mangavari ya da böyle webtoon dedikleri bir tarzda. Ben çok webtoon da okumam yani bildiğim bir şey değil ama ilginç hikaye yani zaten ben daha önceden duymuştum bunu. Superman'in en iyi işte okunması gereken ciltleri, en iyi ciltleri arasında falan geçiyordu. O yüzden merak ettim. Fiyatı da uygundu. Bunu da okuyacağız. Invincible bu seriyi de topluyorum arkadaşlar. Cilt 7. Yani zaten ben bunu aslında okumaya başlamadım ancak animasyon serisini takip ediyorum Amazon'da ve Atika'da hızlı ilerliyor gibi bu seride. Güzel kaliteli ciltler. Kuşa baskı. Araya bir de kağıt koymuşlar. Kart. Yine Atika'nın bastığı The Boys. Kahraman Gazım diye bir isim var. Ya bunu göstermek zor arkadaşlar. Edepsiz sayfalara denk gelebiliriz yani. Amanın. Amanın ne oluyor burada? Kart da koymuşlar yine. Mangalarda da yaptıkları bir şey. Yani burada bir arkadaşlar orgi falan dönüyor. Hiç gösteremeyeceğim yani size ama gösterebileceğim bir yer var mı acaba? Yok arkadaşlar. Yani gösterebileceğim bir sayfa yok. Gösterebileceğim sayfalar en ilginç olmayan sayfalar sanırım. Yani çizimlere örnek böyle bir şey olabilir. Bilmiyorum. Bilemiyorum. Bir kapak görseli de varmış. Homelander biliyorsunuzdur belki. Yani dizisi son sezon geliyor. Ben bunun yine dizisini takip ediyorum. Okumadım arkadaşlar ama dizisinden de farklı olduğu için açıkçası madem farklıymış ben de çizgi romanını da okuyayım bari dedim. Dayanamadım yine her zaman olduğu gibi. Hadi bakalım. Moon Knight Ölümden Geriye. Bunu zaten en son okuduğum çizgi romanlar işte okuma günlüğünde paylaştım arkadaşlar düşüncelerimi. Çok düşüncelerime girmeyeceğim. Sadece biraz sayfalardan göstereyim size. O videoyu açarsanız orada bahsediyorum zaten. Ama şöyle bir haber var. Bu cilt 1 diye geçiyor ama aslında çok bağımsız bir cilt. Bunun cilt 2 ve cilt 3'ü bu volümün 2 ve 3'ü gelecek ama birbirini takip eden hikayeler değil zaten. Bağımsız da okuyabilirsiniz. Yani biri alın biri okuyun. 2'yi alın bambaşka bir yazar var. 3'te de başka bir yazar var. O yüzden biraz daha birbirinden ayrı ciltler gibi. Uzun bir süre sonra cilt 2, cilt 3 çıkması da iyi oldu Marmara'dan. Bu sene hızlı başladı yayın evleri. Bakalım böyle devam edecekler mi? Evet son olarak da bazı İngilizce fasiküller. Şimdi bunların bazıları stoktan aldım. PhD'den. Bir de sanırım Mythic Cards'tı yani ekranı koyarım. Bir işbirliği yaptılar. Blind Bag açılışı gibi dijital pack açılışı yaptılar. İşte sınırlı sayıda bir pack vardı. Ve onlardan rastgele aldığınızda rastgele bir çizgi roman çıkıyordu. İmzalı vesaire özel işler vardı ama benim şansım o kadar yaver gitmedi. Yani imza veya işte özel sayılardan çıkmadı bana ama bol bol Batman H2 çıktı mesela. H2'nin ilk başlangıç sayısı. Ben ne yapacağım? Tabii çekiliş zamanı geldiğinde abonelerimize hediye edeceğim bazılarını. Haberiniz olsun şimdiden. Virgin kapak da gelmiş. Aynısından. Güzel. Yani özellikle bu birden fazla olanları elimde. Mesela J. Scott Campbell kapağı da var. Şu Wolverine, Ultimate Wolverine. Bundan da 2 adet. Ultimate Wolverine serisi takip etmedim. Başlangıçta insanlar seviyor gibiydi ama sonunda sanırım tatmin edici bir şekilde bitmedi bu seri. İşte farklı çıkanlardan King Spawn 50. sayı çıktı. Güzel bir kapak. Todd McFarlane'in kapağı olması lazım. Beğendim bu kapağını. Ayrıca işte stoktan aldığım bazı şeyler, sayılar canlı satışta da olabilir. Bu kapağın Wolverine'in kahverengi kostümlü olduğu hali vardı bende. Bu halini de almak istedim. İki halde çünkü ben Batman, Wolverine ikisini de seviyorum yani. Hem Marvel hem DC olarak. Batman, Wolverine sevdiğim karakterler. Bu Batman, Deadpool, Marvel, DC sayısının bu kapağını da aldım. Lee Bermejo Amazing Visions koleksiyonu yapıyorum. Bu sayı eksikti. Bu sayıyı da bulabildim. Death of the Silver Surfer. Silver Surfer'ın ölümü. Bunu mezattan
ilk sayılarını almıştım. 5. sayı eksikti. Eksik sayıyı da tamamlamış oldum. Böylece full set olmuş oldu elimde fasikül olarak. Evet, daha önceki Blind Bag açılışımızda Virgin halini çektiğim Mark Brooks ana kapağı normal hali bu arkadaşlar. Önceki videomda bakabilirsiniz, o Ultimate Endgame Blind Bag açılışı olan videomda. Böylece bir set oldu yani bu. Battle Beast elimde bazı sayıları vardı. 6. sayıyı da görünce sanırım yine canlı satıştan aldım. Bu da Invincible evreniyle alakalı bir sayı. Ve 90'ların Image'in unutulmaz serilerinden The Darkness'ın yeniden basılmaya başlandı arkadaşlar bu. Ve birinci sayısı tekrar Darkness yayınlanmaya başladığı için bu özel birinci sayıyı aldım ben de. Ve sürpriz son olarak da bir Blind Bag arkadaşlar. Teenage Mutant Ninja Turtles. Ninja Turtles severiz. Yine bir Blind Bag açılışı. Hadi bakalım. Hiç fikrim yok bu arada neler çıktığı hakkında. Açıyoruz. 3, 2, 1. Aa, hoş bir kapakmış. Ama bilmiyorum yani. Özel bir kapak değildir herhalde. Yani pişman eden bir kapak değil. Hoş görünüyor. Çocukluğumuzun kahramanları. Çok severim Ninja Turtles'ta. Çocukluğumdan. Güzel görünüyor. Almış olduğum bu çizgi romanlar hakkında siz neler düşünüyorsunuz? İncelememi istedikleriniz varsa mutlaka aşağıda yorumlara yazın. Ayrıca sürpriz 300 abone çekilişimiz için de abone olmayı ihmal etmeyin. Evet, şimdilik bu kadar. Siz de yoğun geçen gününüze bir çizgi molası vermeyi unutmayın. Sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.